Yıllar önce, Orta Çağ'da, Avrupa'nın dağlık ve ormanlık bölgesinde, Vikinglerin egemen olduğu zamanlarda iki düşman kabile yaşardı. Güneş Klanı ve Gölge Klanı. Bu kabileler arasındaki düşmanlık yıllardır devam ediyordu. Güneş Klanı, bu bölgenin güney tarafında yaşayan bir kabile olarak bilinirdi. Güneş Klanı'nın toprakları geniş ve verimli düzlüklerle ünlüydü. Bu topraklarda yetiştirilen ürünler klan üyelerine bolluk getirirdi. Güneş Klanı'nın sembolü parlak güneş ışınlarıyla çevrelenmiş bir kalkandı. Gölge Klanı ise bu bölgenin kuzeyinde yer almaktaydı. Gölge Klanı'nın toprakları daha dağlık ve ormanlık olup kayalık tepeler ve sisli vadilerle çevriliydi. Bu vahşi doğa klan üyelerini sert ve dayanıklı kılardı. Gölge Klanı'nın sembolü karanlık bir bulutun altında gizlenmiş bir kalkan şeklindeydi. Gölge Klanı'nın lideri Rolf'tu. Zalim bir liderdi. Klan üyelerine de haksızlık yapar, sadece kendi kişisel zenginliğini düşünürdü. Ancak güçlü olduğu için klan üyeleri bir şey yapamazdı. Freya, Gölge Klanı'nda fakir bir ailenin genç ve güzel bir kızıydı. Esmer teni ve uzun sarı saçları ona gizemli bir hava katıyordu. Freya'nın gözleri, çocukluğundan beri bu bölgedeki doğanın güzelliklerine aşinaydı. Gölge Klanı'nın lideri olan zalim Rolf, Freya ile evlenmek istiyordu. Ailesi ve Freya böyle bir isteği kabul etmediler. Freya bu durum karşısında çok mutsuz olmuştu. Freya bu zorbalıktan kaçmaya karar verdi. Ne olursa olsun zalim Rolf'ün zulmünden uzaklaşacaktı. Gözleri büyük ve yeşildi ancak bu gece korkuyla doluydu. Kalbinin hızlı atışları kulaklarında yankılanıyordu. Zaten onun için Rolf'le evlenmekten daha kötü hiçbir şey olamazdı. Sessizce kulübeden çıktı. Aynı zamanda bir not bıraktı. Notta ailesine veda etti ve neden kaçtığını açıkladı. Ne yapacağını, nereye gideceğini bilmeden ormanın derinliklerine doğru yürüdü. Freya'nın içinde karmaşık bir ruh hali hüküm sürüyordu. Bir yandan korku ve endişe vardı. Ailesini ve tanıdık yaşamını geride bırakmıştı. Ancak diğer yandan özgürlük duygusu da onun içini ısıtıyordu. Her adımı, artık kendi kararlarını vereceği ve kendi kaderini çizeceği yeni bir başlangıca doğru bir adım olarak görüyordu. Ormanın derinliklerine adım attıkça çevresi giderek daha karanlık ve sessiz hale geldi. Yıldızlar gökyüzünde parlıyordu ve ağaçların gölgesi gizemli figürler oluşturuyordu. Sabahın ilk ışıkları ormanın tavanındaki yaprakların arasından süzülen ışıkla geldi. Freya yorgun ve yıpranmış bir haldeydi. Yüzü solgun, gözleri çevresinde hafif morluklarla çevriliydi. Saçları daha da dağınık hale gelmişti ve üzerinde toz ve yaprak lekeleri vardı. Elbiseleri yıpranmış, dizlerinde ve dirseklerinde küçük yırtıklar vardı. Ancak bu yorgunluğa rağmen Freya'nın gözlerinde hala bir umut parlıyordu. Freya, gece boyunca yürüdüğü ormanın içinde derin bir nefes aldı. Yorgun ve ürkek bir haldeydi çünkü çevresindeki sessizlik ve yabancılık hissi onu rahatsız ediyordu. Ormanın içinde birden fazla yabancı ses duymaya başladı. Aniden yabancı savaşçılar sessizce yaklaştı ve Freya'nın etrafını sardı. Erik, Güneş Klanı savaşçılarının önde gelen isimlerinden biriydi ve bu sabahın erken saatlerinde ormanda avlanmaya çıkmışlardı. Freya'nın ilk bakışta gördüğü şey, Erik'in heybetli figürü ve korkutucu silüetiydi. Freya'nın gözleri endişe ve korkuyla doluydu. Bu yabancı savaşçılar ona tehditkar geliyordu. Erik, Freya'nın bu endişeli gözlerini fark etti ve sakin bir şekilde yaklaştı. Göz teması kurdu ve Freya'nın gözlerine derinlemesine baktı. Endişeli yüz ifadesini gördü. Ancak Erik, endişeli Freya'ya sakin bir sesle konuştu. Ona zarar vermeye niyetleri olmadığını, sadece ormanda dolaştıklarını ve yardım etmek istediklerini anlattı. Freya, onun sesinden gelen samimiyeti ve güveni hissetti. Bu, onun korku halini yavaşça sakinleştirmeye başladı. İlk bakışta yaşadıkları karışık duyguların arasında Freya ve Erik arasındaki bir çeşit bağ başlamıştı. İkisi de o an için sessizce birbirlerine bakarken
aralarındaki kıvılcım belirmeye başladı. Freya, bu yabancı savaşçıya karşı biraz daha güvenmeye başlamıştı ve Erik ise Freya'nın güzelliği ve içindeki cesareti karşısında etkilenmişti. İkisinin yolları bu rastlantı sonucu kesişmişti ve bu karşılaşma ilerleyen zamanlarda daha fazlasının habercisiydi.